And yesterday we spent some time talking about communication of thoughts, how thoughts are formed, where they come from, and the power that they have. Ve dün de davranışlarımızı etkileyen düşünce biçimlerimizi nereden geldiğini, ne kaynaklı olduğunu öğrendik, nasıl oluştuğunu öğrendik ve bunları değiştirme sürecimizde neler yapabileceğimiz üzerinde durduk. So today we want to look at what that means as we go away from here. Bu kaldığımız yerden şimdi iletişim, diğerleriyle iletişim konusuna devam etmek isterim şimdi. Communicating is a two-way process. Some of us speak to the wall, but that's not normal. İletişim iki kişiliktir, yani iki taraflıdır diyor. Ama kimimiz mesela diyoruz ki duvara konuşuyoruz ki ideal bir iletişim şekli değildir bu. So I wouldn't normally come into this room and the room is empty and I would start talking to the wall. Ben normal şartlarda bu odaya gelip kimse yokken duvarlara konuşmaya başlamam. Unless of course I'm rehearsing some kind of a speech I want to give and I don't want anybody to hear it while I'm rehearsing it. Ancak bir tekrar yapıyorsam, kendim prova yapıyorsam, yapacağım konuşmanın provasını yapıyorsam o ayrı. So communication assumes an exchange. İletişim aslında tahmin etmektir, yani karşıdakiyle iletişim kurarsın ve konuşup karşılıklı iletişimde bulunurken algılarsın, anlarsın. Someone is speaking, someone is receiving what they're hearing and is reacting in some way. Aldığı mesajlar üzerinde, anladığı konular üzerinde cevaplar verir. So a DJ in a radio studio doing his discs and stuff assumes that somewhere out there people are listening. So that even when we're not speaking, we communicate this. Konuşmadığınız zaman bununla konuşursunuz, yani vücut dilinizi. And the person who's talking to us picks up messages about how we are receiving what they're saying by our body language. Ve konuşmadığınız o kişi, yani vücut dilinizle bir şeyler ifade ettiğiniz o kişi, vücut dilinizden aldığı mesajlarla size karşı tepkiler oluşturur diyor. And it is important to understand all of that in the context not just of conflict resolution, but of how we work as members of a team, how we work with young people, even when there is no conflict. Çatışmalar ortaya çıktığı zaman bir çözüm düşündüğümüzde diyor, en çok da bunlar üzerinden çözümlere varmaya çalışırız. Yani gençlerle çalışırken olsun, iş arkadaşlarıyla çalışırken olsun, bir çözülme noktası aradığınız zaman durumlara en çok en başta ilk insanlar bizim beden dilimizden hareketle gerçekten çözüme odaklı olup olmadığımızı hissederler diyor. And clearly there's a difference between making noise, which all of us are very capable of, Gürültü yapmak, and communicating. gürültü yapmakla iletişim kurmak arasında fark vardır diyor. We can be making a whole lot of noise, Bir sürü çeşitli gürültüler yapabilirsiniz diyor. but not be communicating anything to anybody. Ama hiç kimseyle gerçek anlamda bir iletişim kurmuyorsunuzdur. Because communicating presupposes that there is some receptivity. Whoever is at the other end is receiving
what is being communicated, even if they're not. But then there's also communication with others and with oneself. Tabii ki her zaman diyor diğerleriyle iletişimimizin yanı sıra bir de kendimizle olan iletişimimiz vardır. So when we sit and we think and we reflect and we talk to ourselves, we are also communicating. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz diyor, herhangi bir çatışma yaşarsak kendimizle, kendi içimizde, kendi kendimize aynı zamanda bu şu anlama geliyor, kendi kendimize de iletişim kuruyoruz. And as I said yesterday, those of us who meditate and start our day with meditation, or those of us who do yoga, have a line of communication which is about communicating inwardly and expecting that our spirit will speak to us through that process. Bu yüzden meditasyon yaparsak eğer ya da yoga yaparsak kendimizle iletişim kurmak için bir çizgi oluştururuz ve o çizgi üzerinde gider geliriz. Yani kendimizle iletişim kurmanın en önemli aşamasını oluşturmuş oluruz. Çünkü kendi içimizdeki sesleri dinlemeye, anlamaya, mesajları almaya başlamış oluruz. And for many people that lays the foundation for the rest of their day. Çoğu kişi de diyor günün sonunda eğer analiz yapıyorsa bugün neler yaptığıyla ilgili kendi içinde. So, I for example wake very early every day. Mesela ben diyor her sabah çok erken uyanırım. And if I do not start my day with at least half an hour of that kind of communicating with my spirit, I do not feel settled for the rest of the day. Eğer her gün uyandığımda, eğer bir yarım saatlik de olsa kendi içimi dinleyerek kendime ayırmazsam diyor, bütün gün boyunca yorgun, huzursuz kalırım. Bir türlü dinlenemem. Kendime gelemem. Whether you believe in spiritual matters or not, İster inanın ister inanmayın bu tarz ruhani şeylere diyor. Yani manevi şeylere inanın ya da inanmayın. Bu bir gerçek diyor. it is important to understand how crucial that is in the context of conflict resolution and mediation. Bunun ara buluculukta da ne kadar önemli, zorunlu bir şey olduğunu anlamanız açısından bu örnekleri veriyorum diyor. Çok önemli bir şey. Because if you're going to go into a situation where there is conflict, Eğer bir çatışmaya doğru gidiyorsanız, bir çatışmanın yaşandığı bir yere gidiyorsanız, and you're going to be mediating between two sets of people or two individuals, ve iki tarafın çatıştığı bir noktada siz ara buluculuk yapacaksanız, who might be carrying all sorts of negative energies about themselves or about the other partner in the conflict. ki bu kişiler bir sürü olumsuz duyguyla ve olumsuz enerjiyle orada bulunacaklardır. Siz orada olumsuz enerjiler bekliyordur yani. It is important that you prepare yourself for that intervention. Oradaki yaşanacak olaya kendinizi hazırlıklı bir biçimde oraya götürmeniz gerekiyor. Yani oraya hazırlıklı bir biçimde gitmeniz lazım içsel olarak. So that you can deal with whatever is coming at you from either side without being shocked or outraged, without you absorbing all of that negative energy yourself. Bu noktada işte kendi içinizde o anlamda iletişimi kurmuş olmanız çok önemli. Gerçekten güçlü bir şekilde oraya gider, oradaki problemle yüzleşirsiniz ve size ve oradaki sorunu çözebilirsiniz. Çünkü her türlü gelecek olumsuz enerjiye karşı olumlu enerjiniz yüksektir. So it is one way of charging your battery.
Bir şekilde bu sizin kendinizi, pilinizi doldurmuş oluyorsunuz diyor. Efendim, şarj etmiş. So that you can yourself radiate positive energies in the middle of that conflict. Orada kargaşa durumunda size olumsuz enerjiler, elektrikler yollayan kişilere karşı diyor. And bring a different, more healthy orientation to what is actually going on for those two sets of people. Ve oradaki olumsuz ortama, kargaşa ortamına, çatışma ortamına kendi olumlu ve olumlu çözümlerinizle oraya gitmiş ve oradaki bir oryantasyon, yani oradaki ortamı ılımlaştırmaya çalışan bir enerjiyle gitmiş olursunuz diyor. So assuming you're in a situation where person A is communicating with person B, or group A with B, and B with A. Burada iletişim kuran kişilere A ya da B diyelim diyor. A, B ile ya da B, A ile iletişim kuruyordur diyor. What assumptions But they think about somebody in advance. You know, what yes, they yes. have in their head. Onların öncelikli fikirleri. Yani birbirlerine karşı varsayımları, tezleri, akıllarındaki varsayımları neler, yani A'nın B'ye karşı, B'nin A'ya karşı akıllarından geçen düşünceleri neler? So what assumptions A might be having about B as the other partner, or B might be having about A, whether it be young people who've never met one another before, or young people who are facing a task for the first time and wondering how one or other of them might be taking to it or whatever. We need to be conscious of the fact that these assumptions are taking place in these relationships all the time. Bunun bir kere kesin bundan emin olalım. Her iki tarafın birbirleriyle karşı akıllarından geçen, birbirlerine karşı bir ön yargıları var. Yani varsayımları var. A grubu bir genç grup olabilir, B grubu bir yaşlı grup olabilir ya da B genç olur, A yaşlı bir grup olur. Ya buradan kaç yaşında olurlarsa olsunlar ya da nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, bunların mutlaka birbirlerine karşı bir ön varsayımları, ön tezileri vardır karşılıklı olarak. So therefore, before we could really understand one another, A understand B, B understand A, it is necessary to abandon those, cast them aside. Mutlaka öncelikle A'nın B'ye karşı, B'nin de A'ya karşı düşüncelerini, varsayımlarını bilerek ve birbirleriyle ilgili düşüncelerini öncelikle ortaya çıkararak hareket etmek çok önemli diyor. Ve bu varsayımların önce yok edilmesi gerekiyor, ortadan kaldırılması, terk edilmesi gerekiyor. And that enables us to see people in the wholeness rather than in a manner that we ourselves construct. Öyle bir ortama getirmeliyiz ki diyor yaşanan, öyle bir duruma getirmeliyiz ki yaşanan kargaşayı ya da çatışmayı karşılıklı olarak ılımlı bir davranış biçimine girmeliyiz diyor. Yani her iki tarafın birbirleriyle ilgili düşüncelerini ortaya çıkarıp onların bir önce bilinçli bir ortam sağlanıp ondan sonra olayın bütününden hareketle ortak sonuca varmaya başlamamız lazım. Therefore, I want us to consider this question. Whether we're working within a team or we are working as teachers facilitating the learning of young people, or we're trying to guide young people away from negative attitudes to themselves into something more positive, whatever it may be, we need to ask ourselves what is necessary for there to be effective communication.
Yaşadığımız durum ne olursa olsun diyor, yani bu iş arkadaşlarımızla da yaşanan bir çatışma olabilir, gidip arabulucu olmaya olduğunuz, çözümlemeye çalıştığınız bir durumda olabilir diyor. En önemli cevaplanması gereken soru şudur diyor tahtada yazan, zorunlu olan, etkili bir iletişim kurulabilmesi için zorunlu olan şeyler nelerdir diyor. Yani etkili bir iletişim kurmak için zorunlu olan şeyler nelerdir? And similarly, how might that determine the mediator's style of communication? In other words, if you believe all of those things are necessary for communication to be effective, how then should the mediator in a conflict situation be seeking to communicate? Burada etkili iletişimde olması zorunlu şeyler nelerdir bunu cevapladıktan sonra arabulucunun iletişim şekli ve bunun nasıl kararlı olması, ne derece kararlı olması çok önemlidir diyor. Yani etkili iletişimde arabulucunun iletişim tarzında kararlı olması çok önemlidir. And let me just explain that in this context, I'm thinking now not just as of a mediator in a conflict resolution situation, Eğer arabulucuysanız bir çatışma çözme üzerine. but for example, a teacher with a group of young people. Bir öğretmensiniz diyelim, gençlere öğretmenisiniz diyor. Some of the situations I know that kids in co have had to deal with young people have not necessarily been conflict between those young people and other young people. It's basically how the young people are within themselves, what they bring, whether it be their frustration, their boredom, their lack of aspiration or vision or whatever. They come as they are. And that is what these folk here try to work with on a day-to-day basis. So, in that sense, they're not mediators, except that they're mediators of people's learning, but they are teachers, they are facilitators of learning. What is necessary for there to be effective communication with people in that kind of context? Benim şahit olduğum bir durum vardı diyor Kinsel Koda ki bu insanlar, burada gördüğünüz insanlar her gün aynı sorunları çözmekle uğraşıyorlar. Bazen iki grup çatışıyor, bazen gruplar hani içleriyle çalışıyor ama asıl gerçek iki genç grup birbiriyle çalışıyor her zaman. Ama diyor burada asıl sebep o kişilerin karşılıklı çatışması değil, o iki ayrı grubun birbiriyle çatışması değil. Asıl sebep her ayrı bireyin bu gruplardaki kendi içlerindeki çatışmalardır diyor. Bu yüzden diyor buradaki arkadaşların problemleri çözme noktasında, problemleri çözerkenki hareket noktası burada yazan cümle olmalı. Yani iletişimlerini etkili kılabilmek için olaya müdahale etme noktasında ne kadar etkili iletişim kurabiliyorlar. Yani oradaki kişiler onların ne kadar iletişimini anlıyor. Bu çok önemli bir şey. So, here's the task. Şimdi task şudur diyor, söylüyorum. Against the background of all that you've done since you arrived here this time, and all that I have just said in the last few minutes, I'd like you to work in groups of 3. Just turn your chairs around, go on the grass, whatever. How long have we got for this? How long? How long does it take? I don't know. I mean, they need about 20 minutes. Yeah? They need 20 minutes and maybe 15 minutes for some feedback. Okay, right. So, the task, what is the task? The task is to, in groups of 3, answer this question. Bu cevabı soruyu cevaplandırın. Take your flip chart things and just list down what you think is necessary for there to be effective communication. And then when you come back, one of the 3 of you can share it with the rest of us. All right?